her iki tarafında yan dikişlerini tamamladık. Kolun bakın şu köşede böyle çok keskin bir motif eklememiz var. Burayı şimdi hafif yuvarlatacağız. Yani hem kolun sık iğnesine gideceğiz bir sıra, bir köşe ön tarafta, bir köşede arka tarafta var. Buraya bir üçgenlik vereceğiz. Bu kolda ne yapıyorsak aynısını diğer kolda da yapacağız arkadaşlar. Burayı beraber yapalım. Burası da aynı, diğer tarafta aynı şekilde olacak. Yani hem buradaki köşemiz hem de arkadaki köşeye bu tarafta da aynı işlemi uygulayarak yuvarlaklığını vereceğiz. Şimdi burada başlarken isterseniz şu ortadan başlayabilirsiniz. İsterseniz omuz kısmından başlayıp aşağıya inebilirsiniz. Ben tam çıkış noktam şu dikiş yerinde olsun istiyorum. Onun için tam şu arka ve önün birleştiği noktadan başlayacağım. Ortadaki birleşim yerine girdim. İpimi çıkardım ve bir tane zincirle ipimi sabitledim. Aynı zamanda şu kenarda gördüğümüz ipleri de yaparken saklayacağız. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum boşluğa. Çektiğim zincirle 2 tane oldu. Şimdi buradaki tepe noktalarına batıyorum. Şimdi şurası tam arkanın birleşme yeri. Yani şu sivri olan kısım. Bir tane dolguyu bırakacağız. Şuradaki boşluğu da bırakacağız. Yanındaki dolgunun şu ikincinin tepesine kadar sık iğne ile geliyoruz. Şu iplerimizi de saklayalım. Şimdi bakın şu dolgunun tepesine yaptım. İkinci trabzanın tepe noktasına da yapıyorum sık iğnemi. Burada şimdi hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Şu iki alttaki ve üst sıranın olduğu tam orta noktaya geçiyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden bakın şu kenardaki trabzanın tepe noktasına şöyle kilitledim. Tam ortaya şu şekilde üçlü 3 tane bir trabzan yapmış olduk. 1-2 zincir çekiyorum. Bir yukarıdaki köşe noktasına girdim. İpimi kilitledim. Pardon, sık iğne yapacağız. İkisini bir alarak kilitledim. Şimdi geri dönüyorum. Sadece bu köşe noktasına çalışacağız. Bakın şuraya 3 tane trabzan yapmıştık. Şimdi bunun sağına ve soluna yine 3'er tane trabzan yapıyoruz. Tığıma doladım. Buradaki boşluğun içine girdim. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Hiç zincir çekmiyorum. Şimdi diğer taraftaki boşluğun içine giriyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım. Şimdi şöyle tutuyorum. 1 2 3. sık iğnenin içine girip kilitliyorum. Ve geri dönüyorum. Yine
Bakın önce şu 3 tane trabzanımız var. Onun hemen iki zincirle yukarı çıkacağız. 1 2 zincir çektim. 1 2 tane sık iğneyi atlıyorum. Üçüncüye kilitledim. Yani alttaki üçlü trabzanın sağına ve soluna yaptım, kilitledim. 2 zincirle yukarı çıktım. Şimdi geri dönüyorum. Şu kenardaki 3 tane trabzanın yanına hemen yine 3 tane trabzan yapacağız. Tığıma doluyorum. Tam ortadaki boşluğa da 3 tane trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Bakın şu 1 2 3 tane trabzanın hemen yandaki boşluğuna girerek buraya da 3 tane trabzan yapıp şu kenardaki trabzanın şu zincirin içine girdim. İster kitleyin, ister bir zincirle şöyle kitlemeyi yapabilirsiniz. Şimdi bu koltuk altının birleşmesi bu şekilde. Yani bakın şurada sık iğne ile geldik. Şuraya kadar geldik. Önce tam orta noktaya bir tane trabzan yaptık. 3 tane trabzan yaptık. Daha sonra birleştirdik. 2 zincirle yukarı çıkıp geri döndük. 2 tane böyle dolgularımız oluştu. Tekrar birleştirdik. 2 zincirle yukarı çıktık. 1 2 3 tane üçerli trabzanlarımız oluştu ve sıramız tamamlanmış oldu. Şimdi sık iğne ile diğer ön tarafta, şimdi burası arka taraftı. Sık iğne ile ben sık iğneyi şöyle zincirlerin içine yaparak gideceğim ama yani zorlanırsanız şöyle boşlukların içine de yapabilirsiniz. Bakın şuradaki boşlukların içine de yaparak devam edebilirsiniz. Şimdi şurayı tekrar bir şöyle göstereyim. Bakın burası arka bölümümüz. Şuradaki tam bir sivriliği aldık ve sık iğne ile devam ediyoruz. Omza kadar gidiyoruz ve ön tarafa dönüyoruz. Aynı işlemi şuradaki köşeye de yapacağız. Şimdi sık iğnemizi tamamlayalım. Buradaki köşeyi yine beraber yapalım. Şimdi bütün etrafını şöyle bir sıra sık iğne ile öndeki köşe noktasına kadar geldim. Şimdi diğer tarafta yaptığımız gibi şurada 4 tane tepe noktamız kalacak şekilde geldim. İlk trabzanı tam iki motifin birleştiği şu ortadaki noktaya yapacağız. Bir, iki, üç tane trabzanı yaptım. Bakın şöyle tutuyorum. Bir, iki, şu üçüncü boşluğa şöyle ister sık iğne ile ister şöyle kilitleyerek birleştiriyorsunuz. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üçüncü boşluğa geçiyorum. Kilitliyorum ve geri dönüyorum. Yine şu tam ortadaki 3 tane trabzanın kenar boşluğuna giriyorum. Önce 3 tane trabzan, diğer taraftaki boşluğa geçiyorum. Ve 3 tane daha trabzan yapıyorum. Yani önce bir tane yapmıştık. Şimdi ikinci sıradayız. 2 tane böyle üçerli trabzanlarımız oluştu. 1 2 3. boşluğun içine giriyorum, kilitliyorum.
2 zincir çektim. 2 tane boşluk atlayıp üçüncüye giriyorum. Şöyle sık iğne ile ekledim ve geri dönüyorum. Yine bir altta yaptığımız 3 trabzanın yanındaki boşluğa girerek 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Şimdi aradaki boşluğa yapıyorum. İki tane oldu. Ve şu 3 trabzanın hemen solundaki boşluğa girip buraya da 3 tane trabzan yapıp hem arka hem de öndeki V kısmını, yani şöyle keskin olan yeri şöyle yuvarlamış olduk. Şimdi buraya ekliyorum. Ve bu köşemiz de bitmiş oldu. Şöyle bir göstereyim. Şimdi zaten tam arka ve önün ortasından başlamıştık. Bakın arka tarafı da şu şekilde. Şöyle açarak göstereyim isterseniz. Hem bu köşede hem bu köşede şöyle hafiften yuvarlayarak bu kısmını düzeltmiş olduk. Şimdi başladığımız noktaya kadar sık iğne olarak devam edelim. Ve ilk başladığımız yere geldik. Şu ilk sık iğnenin tepe noktasına girdim, kilitledim. Şöyle bir açarak göstermek istiyorum. Şimdi bundan sonra arkadaşlar, yani bu bir sıra sık iğneyi yaptıktan sonra dileyen arkadaşlar böyle 3 veya 3,5 numaralı şişle bütün bu tepe noktalarından ilmek alarak, zaten diğer taraflarda sık iğne olduğu için etrafından ilmek alarak, yani misinalı şiş olmak zorunda, çünkü normal şişle yapamazsınız yuvarlak olduğu için, ya da lastiği ayrı örüp dikmeniz gerekiyor. Şimdi ben herkesin misinalı şiş olduğunu zannetmiyorum. O yüzden tığ işi lastik yapacağım. Yani bundan sonrasını şişle değil tığla lastik olarak yapacağım. Lastik kısmına geçerken de 6 numara, pardon 3,5 numaralı şekilde 3,5 numaralı tığla örmüştük. Lastik kısmını 3 numaraya geçiyorum. Yani yarım numara küçülttüm. Eliniz çok gevşekse biraz daha küçültebilirsiniz tığınızı. Yani bundan sonra 3 numaralı tığa geçerek devam edeceğim. Ve dediğim gibi bu kolda nasıl yaptıysak diğer kolda da yine şu alttaki tam orta noktasından başlayıp şu köşeye yapacağız. Ve bir de arkadaki köşeye aynı şekilde, yani buradaki sayımız neyse buradaki sayımız da aynı olacak. Şimdi ben sık iğne yaparken hiç saymadım. Bu sıra sayıp size ortalama bir sayı da veririm. Tığ işi lastiğe geçmeden önce bir sıra trabzan olarak dolaşacağız ama ikili trabzan yaptığımız zaman biraz delikli duruyor. O yüzden bakın tığıma doladım. Buradaki sık iğnenin içine girdim. Üçünü birlikte çekiyorum. İster buna dolamalı sık iğne deyin, isterseniz yarım trabzan deyin. Bütün sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Ve bu arada da bütün ilmeklerin sayısını da sayar
Bir dahaki sıra kaç tane olduğunu söylerim ama dediğim gibi elden ele değişebilir. Onun için yani 2 tane 3 tane fazla veya eksik olabilir sayınız. Evet, bu şekilde bütün etrafını tamamlayalım. Evet, bütün sırayı tamamladım. Şimdi benim bir tarafta 60, bir tarafta 58 ilmek oldu. Yani 2 tane de artırdım. Tam şu noktadan şu noktaya kadar 60 tane trabzan bu tarafta, 60 tane de bu tarafta, yani toplamda 120 tane trabzanım var. Şurada son bir tanem kaldı. Onu da yapıyorum. Bakın ilk trabzanın tepe noktasına girdim. Önce kitlememi yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen ilk trabzandan başlıyorum. Şöyle arkadan tığımı aldım. Şekilde geçirdim. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi arkadan aldık. Bir tane de önden alıyorum. Şimdi tekrar arkadan. Yani birçoğumuzun bunu çok defalar yaptık. Farklı farklı hırka kenarlarında, çanta kenarlarında. Yani bildiğimiz tığ işi, bir ters bir düz lastik. Önden aldım. 2 kere de yukarı çıkıyorum. Daha sonra tığımı arkadan alarak, bakın ilmeğim arka tarafta. Bir tane önden, bir tane arkadan alarak sıramızı tamamlayacağız. Bu lastiğe geçtiğimiz birinci sıra olarak sayıyorum. Yani bir tane normal sık iğne yapmıştık. Bir tane de yarım trabzan yaptık. Şimdi bir önden bir arkadan alarak birinci sıramızı tamamlayacağız. Şimdi sıranın sonuna kadar bir ters bir düz olarak geldik ve birinci sıramızı tamamlamış olduk. Son ilmeğimde ters. Şurası ilk başladığımız nokta. 3 zincirle yukarı çıkmıştık. Şimdi oraya şu şekilde bakın. Yani şöyle kitlemesini şuradan değil, şu arkadan giriyorum. Şöyle bir kere kitledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine arkadan aldıklarımızı, yine arkadan önden aldığımız ilmekleri de önden alarak aynı şekilde devam ediyoruz. Ve bu da ikinci sıra lastiğimize başlamış olduk. Şöyle bir göstereyim tekrar. Bakın arka tarafımız şöyle bir parmak kadar daha geride. Öndeki oyuntumuz daha fazla. Yani tam şöyle tutuyorum bakın. Şöyle. Şimdi birkaç sıra böyle önden aldığımız ilmekleri önden, arkadan aldığımız ilmekleri arkadan alarak şurayı yaklaşık 200 santim olacak şekilde tamamlayacağız. Ben bu arada ikinci kolu da tamamladım.
7 sıra lastik ördüm ama dileyen arkadaşlar hani daha kalın istiyorsa 8 sıra yapabilir, 6 sıra yapabilir. Şimdi son ters ilmeğimi de aldım. Şuraya değil, yine aynı sıra başına yapar gibi ilmeğimi alıyorum. Bir tane zinciri çektim ve ipimi kesiyorum. Ve bu ipimizi de şöyle arkaya doğru saklıyorum ve lastik kısımlarımız bitmiş oldu. Her iki kolu da aynı şekilde tamamladım. Şimdi önce yakayı yapalım, daha sonra etek ucuna geçeriz. Yakayı da yine 5 numaralı pardon 3 numaralı tığımla devam ediyorum. Yani kollarda ilk sık iğne sırasını çok büzme yapmasın diye yine 3,5'la yapmıştık. Daha sonra 3 numaraya geçmiştik ama yakayı 3 numarayla hem sık iğne gideceğiz hem de lastiğini yapacağız. Şimdi yakayı yaparken bakın şu arada bir köşe noktamız var. Burayı bir üçgenleştireceğiz. Şöyle yuvarlayacağız yani. Bir tane burada var. Şu köşeye yapacağız. Arka tarafta var. 2 tane de arkada var. 4 köşeye. Şimdi ilk köşeyi yaptığımız gibi bütün köşeleri aynı şekilde yapacağız. Yine ben herhangi bir omuz, ister diğer omuzdan, isterseniz bu omuzdan şöyle bir ipime kilitliyorum. Yine tam birleşim noktasından girdim. İpimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Ve şu kenar kısımlarından dediğim gibi ben şuradaki zincirlerin içine giriyorum. Şu ipimizi de aynı zamanda saklayalım. Şimdi şu köşe noktasından bak, şu köşe noktasının yanında bir tane boşluk var. Yanında bir tane trabzan var ve bir boşluk daha var. Yani 1, 2, 3. boşluğa kadar sık iğne yapıyoruz. Bakın şurası tam köşe noktamız. Köşe noktasından önceki boşluk ve yanındaki boşluk, yani 1, 2, 3 tane boşluğumuz var. Şimdi tığıma doluyorum. Hemen ilk boşluğun içine giriyorum. Yine dolamalı sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane dolamalı sık iğne yaptım. Hiç zincir çekmiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3. Tığımı doladım. Şimdi şuradaki boşluğa geldik. Buraya değil, tam şu köşe noktasına giriyorum. Ben birleşim yerine gireyim arkadaşlar. Evet. Buraya üçlü trabzan yapacağız. Biraz da uzatarak şöyle 1, 2, 3. 3 tane dolamalı sık iğne yaptım. 1, 2, 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 3 t
2, 3 tane trabzan yaptım. Şimdi aynı şekilde hemen bakın yanında bir boşluk var. Onu atlıyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Buraya dolamalı sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi diğer tarafta 2 tane yapmıştık. Bu tarafta da yine aynı şekilde 2 tane yapıyoruz ama bakın burada bir boşluk denk geldiği için hemen şuradaki noktaya yapıyorum. Ve diğer tarafları sık iğne olarak devam edeceğiz. Şimdi bir göstereyim ne yaptığımızı. Sık iğne ile başladık, geldik. 2 tane böyle üçlü dolamalı sık iğne yaptık. Tam şu köşe noktasına üçlü trabzan yaptık. 3 tane. Tekrar 2 tane üçerli dolamalı sık iğne yaptık. Şimdi ön yakayı sık iğne olarak devam edeceğiz. Aynı işlemi buradaki köşeye yapacağız. Ama şimdi bakıyorum burada. Bakın şu mavi motifin şu üçgeninin denk geldiği yere yapmışım. Yani şuraya kadar aynı şekilde sık iğne olarak devam edeceğiz. Buradan başlayacağız. Bakın tam şu boşluğun tepe noktasına gelmiş. Demek ki şuraya 3 tane sık iğne yapacağız. Dolamalı sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Hiç tığıma zincir çekmeden tığa doluyorum. Şuradaki boşluğun içine de 3 tane dolamalı sık iğne. Zincir çekmeden tam birleşme noktasının içine buraya üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3'te çıkıyorum. Tığıma doluyorum. Bak şu boşluğu atlıyorum. Şuradaki boşluğun içine yine dolamalı sık iğne 3 tane. Diğer boşluğa geçiyorum. Buraya da 3 tane dolamalı sık iğne yapıyorum. Ve diğer kalan yerleri diğer köşeye kadar sık iğne olarak devam edeceğim. Şimdi arka köşeye kadar bütün ilmekleri tek tek batarak böyle sık iğnemizi yapıyoruz. Burası tam birleşim noktamız. Omuzun birleştiği yer. Buraya da tam orta noktaya bir tane yapmak istiyorum. Şu ipimizi de saklayalım.
Dediğim gibi bu kenarlarda ister boşluğa ister şu kenardaki zincirin içine girerek yapabilirsiniz. Şurası tam köşe noktamız. 1, 2, hatta fazla yapmışız. Şuraya 1, 2, üçüncü boşluğun içine böyle dolamalı sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane yaptım. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3. Hiç yine zincir çekmeden tam şuradaki orta noktaya şöyle alayım da orası. Buraya üçlü trabzan. 1, 2, 3 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi yine hiç tığıma dolamadan, zincir çekmeden şuradaki boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3 tane dolamalı sık iğne yaptım. Diğer boşluğa da 1, 2, 3 tane dolamalı sık iğneyi yaptıktan sonra diğer köşede üçüncü boşluk kalana kadar sık iğne olarak devam ediyorum. Şu köşeye kadar ben hızlıca yapayım. Evet, şurası tam boşluğumuz. 1, 2, 3. Şimdi şu boşluk, buradaki boşluğun içine 3 tane dolamalı sık iğne yapıyorum. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğun içine de 3 tane dolamalı sık iğne yaptıktan sonra tığıma doluyorum. Tam bakın şu köşe birleşim yerine geldik. Ama şöyle değil de şuradaki zincirin içine batarak 1, 2, 3. 3 de çıkarak trabzan yapıyoruz. Tığımı doluyorum. Hemen ilk boşluğu atladım. Bakın şurası denk geliyor. Üç tane dolamalı sık iğne yaptım. Diğer boşluğa da 3 tane dolamalı sık iğne yapıp ve omuz başına kadar sık iğne olarak devam ediyorum. Şuraya da bir tane yapayım. Başladığımız noktaya geldik. Şimdi buraya giriyorum. İlmeği aldım, içinden yürüttüm ve bir tane zincir çekiyorum. Artık bütün etrafını lastik yapmadan önce dolayarak şöyle dediğim gibi dolamalı sık iğne diyebilirsiniz, yarım trabzan diyebilirsiniz. Bütün etrafını bu şekilde tamamlayacağız.
Şu yakanın köşesini dönünce bir göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bir tane burada üçlü trabzan var. Bir tane diğer köşede üçlü trabzan var. Aynı şekilde arka taraftaki şu köşe noktasında var. Ve bir de diğer tarafta. Artık bundan sonra bir sıra dolamalı sık iğne yaptıktan sonra lastik yaparak, yani bir ters bir düz örerek devam edeceğiz. Şimdi şu sıramızı tamamlayalım. Tekrar göstereyim önden ve arkadan almayı. Ben şimdi bir sırada lastik gittim. Ortalama 128 tane böyle lastiğim oldu. Ama dediğim gibi elden ele değişir. Hani sizin daha farklı olabilir sayınız. Ben ortalama bir sayı verdim ki yaklaşık buna göre 2 ilmek eksik veya 2 ilmek fazla olabilir. Şimdi tekrar sıra başına geldim. Burada bir sıra başının çıkışı göstereyim. İlk ilmeğimiz bakın düz, yanındaki ters. Sıranın sonu da böyle ters ilmekle bitiyor. Bir üst sıraya çıkarken dediğim gibi şu ilmeği, yani şu tepe noktasına değil, şöyle arkadan girerek alıyorum, kilitliyorum. Bir iki tane zincir çekip alt sıradaki ilmeklerimizi takip ederek ön ilmeklerimizi önden alıyorum. Arkadaki aldığımız ilmekleri de yine arkadan alarak yaka kısmında 7 sıra örüp bitiriyorum. Evet arkadaşlar, yakayı da bitirdik. Şimdi etek ucunu yapacağız. Etek ucunda bir sıra yine aynı şekilde dolgu olarak devam edeceğiz ki şu kenarı önce bir arkayla önü toparlayacağız. Şöyle bir göstereyim. Şimdi yine şu eklediğimiz yerden ön parçayla arka parçayı diktiğimiz kol altındaki dikiş yerinden başlıyorum. Tam şu ortaya girmeye çalışıyorum. Bu iki birleşim yerine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı noktanın içine girerek 3 tane trabzan oluyor çektiğimiz zincirle. Yine hiç zincir çekmeden sanki örneğe devam ediyormuşuz gibi bir sıra bütün etrafını bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi iki tane motifin birleştiği noktaya geldik. Şu araya tam ikisinin orta noktasına girdim.
Ve buraya bir tane yapıyorum. Yani bir tane ikili trabzanlardan 3 tane yapıyorum. Yani hem şuradaki boşluğa hem buradaki boşluğa değil, tam orta noktaya bir tane dolguyu yaptım. Diğer boşluğa geçiyorum. Şuradaki aralara birer tane yapıyoruz. İki motifin birleştiği yere, diğer her yere tek tek yapıyoruz. Zaten arka şöyle başlamıştık. Zincirin üstüne şuradaki boşluklara yaparak bir sırayı tamamlıyoruz. Sıranın sonuna kadar buradaki bütün boşluklara üçer tane trabzan yaparak sıramızı tamamladık. Şimdi ilk başladığımız noktadaki trabzanın şu ilk trabzanın tepe noktasına girdim ve şöyle bir kilitliyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı kolda yaptığımız gibi bir sıra sık iğne devam edeceğiz. Bu tepedeki bütün boşluklara tek tek yaparak bu sırayı da böyle sık iğne olarak tamamlayacağız. Şimdi sıranın sonuna kadar sık iğne olarak geldik. İlk yaptığım trabzanın sık iğnenin tepe noktasına girdim. Şöyle kilitliyorum. Bir iki zincir çekip Şimdi 3 numaralı tığıma geçiyorum. Artık lastik kısmını yapacağız. Tığımı doladım. Bir kere de çekiyorum. Bir sırada bunu yaptıktan sonra artık bir önden bir arkadan almaya başlayacağız. Sıranın sonuna geldik. Yine ilk yaptığımız trabzan dolamalı sık iğne yapmıştık. Onun tepesine giriyorum ve kilitliyorum. Bir iki zincir çekip yine önce arkadan alıyorum. Ve daha sonra önden. Bir arkadan bir önden alarak artık etek boyunun lastiğini başladık. Bunu da 7 sıra kadar örelim ve tamamlayalım. Daha kısa daha da uzun yapabilirsiniz. Yani bu etek ucundaki lastiği fazla da yapabilirsiniz.
Şimdi bu birinci sıramız. Ben 7 sıra yapmıştım. Burada da 7 sıra yapıp bitireceğim. Yani artık lastik kısmında yapınca şöyle uzamış olacak. Tekrar bir şöyle göstereyim. Ve süveterimizde alt tarafında lastiğini yapınca tamamlanmış olacak. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum.